Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizinle yine bir geri dönüşüm projesi çalışıyor olacağız. Proje bilgilerine geçmeden önce Atölye Masal YouTube kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Birçok proje, birçok tarifle yine beraber olacağız. Beraber örmeye devam edeceğiz. Şimdi bugün yapacağımız projede şöyle bahsetmek isterim. Daha önce kız çocuklarımızın çok hoşuna giden bir toka yapmıştık. Bunun yazılı tarifini Instagram hesabımda, onu da bırakayım not olarak, sizlerle paylaşmıştım ben. Severek, beğenilerek örüldü ve çok da keyifle kullanıldılar. Şimdi dedim ki bunu diğer bir projemizle neden birleştirmeyelim? Hemen bunun için sizlerle birlikte örmeye karar verdim, başlamaya karar verdim. Şimdi bu toka projemizi daha önce yapmış olduğumuz mantar yüzük iğneliği hatırlarsınız. Bunun tarifini kanalımda örmüştük, birlikte örmüştük hatta. Çok rahat ve keyifle kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bu yüzük iğnelik fikri gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ve takipçilerim de, sosyal medya takipçilerim de çok iyi bilirler. Mantarlar ve ayçiçekleri ile ilgili olan bütün aksesuarlar benim çok hoşuma giden ürünler oluyor. Ve bunları da değerlendirmek istiyorum. Bugün sizinle ayçiçek yüzük iğnelik yapacağız ve keyifle kullanacağız arkadaşlar. Hadi gelin şimdi hangi malzemeleri kullanacağız onları bir görelim. Kullanacağım ipler ince kalınlıkta ip tercih ediyorum arkadaşlar. Siz evinizde bulunan ipleri de kullanabilirsiniz. Sarı ve kahverengi ipe ihtiyacımız var. Bir adet tığımız, 2 milim tığ kullanıyorum ince kalınlıktaki ipim için. Makasım ve kapağım, bu da evinizde rahatlıkla temin edebileceğiniz plastik bir kapak arkadaşlar, ince. Şöyle bir lastik tokam var. Şöyle bir, yani şu ölçülerde ortadan keseceğiz bunu. Hatta şimdi keseyim. Şuradan keselim. Şu ölçülerde bir lastiğe ihtiyacımız olacak. Bunu parmağımıza göre ayarlayıp kullanacağız. Bir miktar elyafımız olacak. Hadi gelin projeye geçelim. Öncelikle kahverengi ipimizle başlayacağız arkadaşlarım. Şöyle ipimi bir miktar açayım. Ben ip yupağını kullanırken içinden çekerek kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok siz kullanıyorsunuz. Daha pratik oluyor sanki. Dolaşmasını da engelliyor gibi. Evet, şimdi projemize başlayalım. Öncelikle alt tabanını oluşturalım arkadaşlar. Kapağı, bu kısmını şu alt kısımda kullanacağım arkadaşlarım. Ürünümüzü de kapağın bu iç kısmına gelecek yere koyacağız. Öncelikle buraya temas edecek olan alt tabanı örelim hadi. Sihirli halkayla başlıyorum. Yuvarlak bir parça yapacağım. Şöyle sihirli halkayı da tekrar görmüş olalım. Benim yaptığım şekliyle. 6 tane sık iğne dolduracağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, şimdi bu taraftan bir çekiyorum ben. Baş kısmını bir sıkıştırıyorum. Sonra halkamı sıkıştırıyorum. Ve ikinci üst sıraya geçiyoruz arkadaşlarım. İlk sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapacağım. Spiral bir şekilde örüyorum. Renk geçişi kullanmayacağım. O yüzden direkt ilk sık iğneye 2 tane sık iğne yaparak artırmayla başlıyorum. 2 yapmış olduk. İkinci sık iğnemize 2 tane sık iğne yapıyoruz. 4. Üçüncüye 2 tane sık iğne yapıyoruz. 6. Dördüncüye yapıyoruz 2 tane sık iğne. 8. Beşincideyiz. 10 ve 6. sık iğnemiz 12. 5. sık iğneye kadar elimdeki ipi de içinden yürüterek getirdim arkadaşlarım. Onu da fark ettiyseniz bakın, içeride yok ederek gelmiş olduk. Gördünüz mü? Temiz bir örgü olmuş oldu. Buradan keserek mesela ipinizi yok etmiş olursunuz.
İçinde kalacak zaten. Şu anda ben gerek duymuyorum. Hem şöyle yapalım. İlmek belirleyici olarak kullanmış oluruz. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bu işlemi de 6 kez tekrarlayacağız. Aynı zamanda yeni başlayan arkadaşlarımdan örmek isteyenler olursa çok rahatlıkla bu parçaları da örebilirler. Temel teknikleri de size vererek devam ediyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Amigurumi yaparken mutlaka sıraları sayarak takip edip devam edin arkadaşlar. 3. sıramızda 18 ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 2 örelim. 2 tane düz örelim. Bir arttıralım. 1, 2 tekli sık iğne. Bir çift sık iğne. 1, 2 tane tek sık iğne. Bir tane çift sık iğne. 2 tane arttırma yapmadan her ilmeğe tek batıyorum arkadaşlar. Üçüncü de aynı ilmeğe çift sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapmış oluyorum ve devam ediyorum. 2 sık iğne, bir arttırma, 6 defa tekrar ettik ve 24 sık iğnemiz oldu. Sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi bakalım parçamıza. Bakın, yeterli değil, gördünüz mü? Siz hangi parçaya ne kadar sık iğne genişliği yeterse o ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu proje için herhangi bir sıra vermiyor olacağım ben. Şöyle biraz ipimi çekeyim. Siz kendiniz büyüklüğünü ayarlayabileceksiniz. Daha önceki videomda da mantar yüzük iğnelikte de söylemiştim. İsterseniz yüzük olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bilekte, bu proje de aklımda. Bilek için de örmek isterim. Özellikle dikiş için kullanan arkadaşlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Birçok iğneyle çalışan arkadaşlar bileğine takarak keyifli kullanabilirler. Yorumlara bırakabilirsiniz hatta arkadaşlar, bileklik için neyi kullanarak yapabiliriz sizce? Bir çiçek çalışalım derim. Ne yapsak fikriniz varsa lütfen yorumlarda bana yazın. Bu projeyi de değerlendirelim. Hemen örelim. Şimdi ne yaptık? 3 ör, bir arttır yaptık. Sıramızı şurada tamamlamış olduk. Bir sıra daha gerekecek diye düşünüyorum. Evet, şimdi tam kapağın içerisine giriyor gibi bir sıra daha devam edelim arkadaşlar. 4 ör, biraz alt yaparak tamamlamış olacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir arttırıyorum. Videoyu hızlandırmıyorum arkadaşlar. Birlikte örmek de keyifli olur diye düşünüyorum. Malzemelerinizi hazırladıktan sonra video başında videoyu durdurun ve benimle örmeye devam edin. Birlikte tamamlamış oluruz projemizi ve kullanmaya başlarız diye düşünüyorum. Evet, 1, 2, hatta tamamlamışız arkadaşlar. Sıramız şurada bitmiş. Evet, bakın. 4 ör, bir arttır. Şimdi bir bakalım, ölçelim. Şu tarafını kullanacağız. Evet, şu şekilde yeterli olacak, gördünüz mü? Bakın, böyle yeterli. Şu tarafını kullanacağız biz.
Örgünün ters yüzü içeride kalsın. Burası dışarıda kalsın. Yine bakarız. Sizinle birlikte geliştiriyorum arkadaşlar şu anda bu projeyi. Hemen hayata geçirmek istedim. Sizinle birlikte örerek. Şimdi bir bakalım. Şöyle önceden örmüş olduğum parçayı alalım. Bu da 4 ör 1 arttır olarak yapmış olduğum parçaydı. Bakın. Bu hatta içerisine şöyle denk geliyor. Çok güzel olacak. Evet. Bizimkisi hafif taşıyacak şimdi. Yani böyle de kullanabilirsiniz siz. Nasıl karar verirseniz. Çok merak ediyorum sizin de yapacağınız çiçekleri. Şimdi şuradan şu son arttırmayı söküyorum arkadaşlar. Şöyle kesiyorum ipimi. Ne yapacağız? Kapatma yapacağız. Burada da bir teknik görmüş olalım. Bu ilmeğe değil. Bakın. Bu ilmeğe değil. Bir sonraki ilmeğe. Bana doğru olan taraftan tığımı sokuyorum. İpin ucunu çekiyorum. Bakın. Çok işinize yarayacak bu teknikte. Sonra bu ilmeğin bu iç tarafından bu ipin ucunu geçiriyorum. Ve çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Kapatıyorum. Bakın şöyle göstermeye çalışayım size. Gördünüz mü? Daha düzgün bir ip sabitlememiz olmuş oldu. Şu ipimizi de içeriye alalım. Tamam. İlk parçamızı tamamladık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arttırmayla bitirdiğim için burada bu şekilde bir kaldı. İsterseniz bunu buraya kadar tamamlayıp şurada da yaparsanız çok daha pürüzsüz olur arkadaşlar. Şuradan bu sıraya kadar bir eksiklik var gibi görünüyor. Tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi ipi kestiğim için ona devam edemeyeceğim. Çok da bu örgümüz için mühim olan bir durum değil. Farklı örgülerde kullanırsınız diye söylemek istiyorum. Şimdi bu parçamız da böyle kalsın. Ne yapacağız? Şimdi çiçeğimizin göbek kısmını çalışalım. Göbek kısmını yapacağız. Yine 4 ör 1 arttır kadar boyutta örebiliriz. Ama bunu örerken bu ördüğümüz parça gibi düz örmeyeceğiz tabii. Çünkü üzerine farklı bir teknik uygulayacağız. Şimdi sık iğnemizi sihirli halkamızla başlayalım. 1, 2, 3, 6 tane sık iğne yapacağım. 4, 5 ve 6. Hemen sıkıştıralım. Bir üst sıraya geçelim. Yine spiral örüyorum. Herhangi bir renk değişikliği yapmayacağım için. İlk sık iğnemden şu ipi de elimde kayıyor galiba. Şöyle alarak ilk arttırmayla başlıyorum bir üst sıraya. Hemen bir üst sıraya düz olarak, yani herhangi bir işlem yapmadan sadece her ilmeğe çift batıp arttırmayla devam edelim. 12 tane sık iğne elde edelim. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu sıradan sonra örerken BLO'lar dediğimiz arka ilmekleri alarak devam edeceğim. Şimdi biz ne yapmıştık? 3. sırada bir ör, bir arttır yapacağız. Buraya hemen farklı renkte bir belirleyici koyayım arkadaşlar. İpimiz kısa geldi, hem de görünmüş olsun. Sarı ipimizden şöyle bir miktar alayım. İp ilmek belirleyiciler en pratik olanları. Diğerleri de çok güzel. Kalp şeklinde var mesela benim bir tane. Severek kullanıyorum. O benim gözdem ama duruyor kenarda. Evet, bir ördüm. Bir arttırıyorum. Ama nasıl yapıyorum? Dediğim gibi normal yapmıyoruz. Yani ilmeğin iki tarafını da almıyoruz. Bir örüyorum arka BLO'dan, arka ilmekten. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle ipleri alayım. Şöyle. Şuradan değil. Şuradan. Tek tarafından. O da arka. Bana bakan tarafından değil. Diğer tarafından alıyorum. Bir örüyorum.
Bir sonraki ilmeği yine aynısını yapıyorum. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Son arttırmamızı da yapalım. Bir ördük, bir arttırdık. Sırayı tamamladık. Şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Bu kez yine BLO'dan örüyorum. 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. 1 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. 1 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. Biraz ipimi çekeyim. 1 2 örüp bir arttırıyoruz. 1 2 örüp bir arttırıyoruz. Umarım videoyu kolaylıkla takip edebilecek şekilde sizler için hazırlayabiliyorumdur. Bir arttırıyorum. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu haliyle bile bu model benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle koyacağız. Daha yolumuz var. Şimdi şöyle yapayım. 4 ör bir arttırdı bırakmıştık. Buraya kadar beraber örelim. Şimdi ne yaptık? 3 ör bir arttır. 1 2 3 ör bir arttır. 1 2 3 ör bir arttır. 1 2 3 4 ör. Yok, 4 ör değil. 3 ör bir arttırdayız. Evet. Şöyle 1 3 dördüncü de arttırıyorum. 3 örüyorum, dördüncü de arttırıyorum. Şimdi son sıramızı da yapalım. Bu sıraya kadar olan bütün sıralarda ne yaptık? BLO dediğimiz arka ilmekleri kullandık arkadaşlar. Önde kalan FLO'lar bizim için gerekiyor. Kullanacağız onları da. Örgümüzün süsleme detayları olmuş olacak onlar bizim için. Evet. Son bir artırmamız kaldı. 1 2 3 4 ve son arttırmamız. Şimdi burayı bir başa kadar 1 2 3 4 örelim. Evet. Şimdi tamamladık. Konuşmuş olduğumuz büyüklüğe parçamız geldi. Şöyle bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Şöyle de parçayı size göstermiş olayım. Böyle bir teknikle tamamlamış olduk. Şöyle bakalım. Boyutlarımız da aynı. Şimdi FLO'ları ön ilmekteki ön lobdaki ilmekleri alarak örmeye devam edeceğiz. Bu elimdeki sık iğneyi bir sonraki sık iğnenin FLO'sundan geçirerek CC dediğimiz ilmek kaydırmayla birleştiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum aynı ilmeğe hemen. İlkini yaptım. 1 2 3. Bir sonrakine değil. Onu atlıyorum. Diğerine ilmek kaydırmayla bağlıyorum. 1 2 3. Bir sonrakine bir tane atlıyorum. Bir diğerine 3 sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3.
Bir sonraki sık iğneye birleştiriyorum. 1 2 3. Bir sonraki sık iğneye birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde olacak. Benim öreceğim iğnelik için. Bu parçada yaptığımız daha sık. Bunda şöyle bakalım, her ilmeğe ben yapmıştım. Şimdi iğne batırarak kullanacağımız için arkadaşlar, bakalım. Aslında bu da iş görür. Hangisini yapsak? Sanki yoğun olan daha iyi olacak. Yoğun olarak deneyerek devam edelim. Aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bunu iptal edelim. İlkini zaten aynı ilmeğe batarak yapmıştık. Hatta ilmek kaydırma değil de sık iğne ile birleştirelim. 1 2 3. Sık iğne ile birleştirelim. 1 2 3. Ön ilmekten alıyorum. 1 2 3. 3 zincir. Ön ilmekten alıyorum. Hemen bir sonrakine bağlıyorum. 1 2 3. Bir sonraki ilmeğe sık iğne ile birleştiriyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnenin ön lobuna birleştiriyorum. 1 2 3. Ön lobuna birleştiriyorum. Tekrar yapalım. Bakın bir de yavaş yapalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3. Bu sırayı yapalım arkadaşlarım beraber. Bir sonraki sıraya nasıl geçiyoruz onu da görelim. Bir, iki, üç. Sarı ve kahverenginin bu tonlarının birleşimi benim en sevdiğim kombinasyonlardan. Sarının enerjisi zaten geçiyor insana. Ben bayağı keyifli bir ürün olacağını düşünüyorum. İsterseniz alttaki plastik kapak parçasını beyaz da tercih edebilirsiniz. Yeşil de tercih edebilirsiniz hatta. Neden olmasın? Belki öyle yapılacak arkadaşlar da olur. Evde hangi parça varsa değerlendirilebilir. Mutlaka beni etiketleyerek paylaşın arkadaşlarım. Atölye Masal Instagram hesabımda da paylaşıyorum ben bana gelen dönüş olan ürünleri. Hem sizi de duyurmuş oluyoruz. Neler yapmışsınız, tarifleri nasıl uygulamışsınız. Bunu görmek benim ve beni takip eden değerli arkadaşlarımın merakla beklediği husus açıkçası. Çok güzel dönüşler oluyor. Bakalım neler gelecek. Evet. Şöyle tamamlayalım. Sonuncuya da 3 zincir çekiyorum. Bir sık ilmekten bir sık iğneyle birleştiriyorum ve sıra başına gelmiş olduk. Sıra sonuna sıra başı birleşmiş oldu. Şimdi bir sonraki sıramıza şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada oluşan ön ilmekler var ya. Biz arka ilmeklerini örmüştük. Şu gördüğünüz ilmeklerden devam edeceğiz. Hemen ilkine herhangi bir zincir çekmiyorum. Şöyle ilmek alarak ilmek kaydırmayla bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen dibine aynı ilmeğe sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne ile bağlıyorum. Sıradan alt sıraya ilmek kaydırmayla geçtik. 3 zincir çektik. Hemen dibine sık iğne ile birleştirdik. 3 zincirimizi çekip bir sonraki ilmekte buluşturduk. 1 2 3 aynı şekilde şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3. Her ilmeğe batarak yapmaya karar vermiştim biraz önce.
Şimdi 3 zincir çekip bir sonraki ilmekte bir sık iğne ile birleştiriyorum. Yoğun olması daha iyi olacak. Aralarda bu kullandığımız fırfırsı detaylarda iğneleri saplayarak tutmamız daha kullanışlı olacak. Sıra başına kadar ben burayı hızlandırırım arkadaşlarım. Evet, şimdi sonuncusunu da yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne ile bir sonraki ilmeğe bağlıyorum. Ve sırayı tamamladık arkadaşlar şimdi. Bir içerideki sıraya ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Bakın geçmiş olduk. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 ilmek kaydırmayla birleştirdiğim yere sık iğne ile sabitliyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 sık iğne 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğneye bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki ön ilmeğe bir sık iğne ile bağlıyorum. Bakın bu şekilde kat 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 bir görüntü olacak. Çalışmaya devam edelim. Şimdi bu detayı örerken kıvırarak örmeniz sizin için bir kolaylık olacak. Çünkü elinizde bu şekilde tutarak örmek zorlar. Şöyle katlayın. İlmekleri rahat görün. Ve o şekilde devam edin. Şöyle ilmekleri rahat görelim. Daha sonra öreceğiniz kısım tamamlanınca şöyle geçebilirsiniz. 3-4 ilmekte bir kıvırma noktanızı değiştirip spiral örgünüzü daha rahat örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kıtını açıyorum. Tekrar katlıyorum. Bakın kaç tane oluyor. Benim rahat örmem için. 2. Evet, 3 tane de bir kat yerimi değiştiriyorum ben.
Evet, sonuncunu da yaptım arkadaşlar. Hadi gelin tekrar bir geçişi yine beraber yapalım. Son sık iğnemi yaptıktan sonra herhangi bir şey yapmıyorum. Bir alttaki, bir içerideki diyeyim, FLO sırasının ilkine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Birleştirdiğim yere, aynı yere bir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki ön ilmeğe bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne ile birleştiriyorum. Katlayarak örmeye devam ediyorum. Her ön ilmek için bir üçlü zincir bağlama yapıyorum. Kat kat fırfırlı bir görüntü elde edeceğiz. Evet, sonuncuyu da yaptık. Giderek alanımız daralıyor. Zaten son sırada bulunuyoruz şu an arkadaşlar. İlkine ilmek kaydırmayla şöyle birleştirelim. 1 2 3 zincir çekelim. 1 2 3 zincir çekip bir yanındakine bağlayalım. İlkinde aynı yere bağladık tabi. Şöyle devam edelim. Bu kez artık iki sık iğnede bir kıvırma yerini değiştirmemiz gerekiyor. Alanımız daraldı. Şöyle alalım. Bu iç kısmı baş parmağınızın üzerinde çevirerek de yapabilirsiniz. Şöyle. Sonucu da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi başladığımız noktaya şöyle bir ilmek kaydırma ile birleştirelim. İlk yaptığımız zincirli fırfıra diyeyim. Daha sonra ipimi şöyle kesiyorum arkadaşlar. İpimizi şöyle çekelim. Bunu şöyle sıkıştıralım ve içeriye çekelim ipi. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bunu bir düzeltelim. Ben çok seviyorum bu tekniği. Çiçeksi detaylarda da zaten çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir detay oldu bence. Sizin de seveceğinizi, severek kullanacağınızı da tahmin ediyorum. Birçok örgüde de kullanabilirsiniz bu parçayı. Şimdi şöyle bir iğneyle sabitlesek daha iyi olacak. İnce iplerde tığ yapmak zor, hem örgüye zarar veriyor. Şöyle bir tekrar geri geleyim. Şöyle bir ipimizi sabitleyelim.
İçeride bırakacağız onu zaten. Şöyle yaparız. Bakın. Şu detayı buraya getireceğiz. Bunu da buraya kapatacağız. Şimdi neden bu şekilde iki parça yaptık arkadaşlar? Arasına elyaf dolduracağım. Şurada görmüş olduğunuz sırayı bu sırayla dikerek birleştireceğiz arkadaşlar. Bu biraz daha bombeli bir görüntü elde ettirecek bize ve iğnelik kullanımımıza uygun olsun diye. O zaman bu işlemden hadi gelin devam edelim. Evet, bir miktar ipimi kesiyorum arkadaşlar. Dikiş için kullanacağız. Şöyle iğnemi de alayım. Uygun bir iğne alayım. Birazcık uzunca ip kestim. İpimizi geçirelim. Bu arada ip nasıl kolay geçirirsiniz onunla ilgili de bir tüyo vermiş olayım. İpimi şöyle yapıyorum arkadaşlar. İğnenin deliğini getirip sağ sol sağ sol aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde ip zaten içeriden geçmiş oluyor. Evet, ipimi düğümlüyorum. Şuradan şöyle geçireyim. Başa kadar ipi sabitleyerek gitmiş olalım hadi. Şöyle ilmek aralarından şöyle buraya çıkalım. Evet. Şimdi biz hangi yüzünü kullanacaktık? Bunu kapağın iç kısmında bırakıp burayı da örgünün iç kısmında bırakacağız. Şu kısmı, örgünün düz kısmını ben burada kullanmak istiyorum. Şimdi burada ipimizi sabitledik. Üst parçamı alıyorum. Bakalım, başlangıç noktamız şurası. Başlangıç noktasına denk getirelim. Şimdi bir teknikli parçadan bir düz parçadan alarak dikelim. Hangi ilmekleri kullanalım? Teknikli parçamızda zaten tek ilmek var kullanabileceğimiz. Bu parçanın da en dışındaki ilmeğinden alacağım dikerken. Bakın. Buradan bir ilmek alıyorum. Buradan da dışarıdaki bu ilmeği alıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu bir çekelim. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra gidiyorum. Bu parçadan bir ilmek alıyorum. Bir de bu parçamızın, düz parçamızın en dışındaki ilmeğinden alıyorum. Şöyle dikiyorum. Bir bu parçadan, bir bu parçadan. Şimdi birleştiriyoruz bunları. Ben videoyu biraz hızlandırayım arkadaşlar. Bir miktar dikeceğiz ve devam edeceğiz. Siz de bu arada ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ben epeyce bir diktim. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir birleştirmemiz oldu. Bakın ne kadar muntazam duruyor. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Bu şekilde birleştirmiş olduk parçamızı. Şu kalan aralıktan da elyafımıza koyalım içerisine. Elyafımızı yerleştirelim. Şöyle çok sıkmaya gerek yok arkadaşlar. İğne girmesinde de zorlamasın bizi. Şöyle bir miktar. Şöyle görüyor musunuz? Ölçünüz bu şekilde olsun yeterli. Şimdi tekrar birleştirmeye devam edelim. Dikiş yaparken şöyle sıkıştıraraktan örgü yapın arkadaşlar. Gevşek olmasın.
parçadan da birer ilmek alarak dikiyoruz. Alttaki düz parçada en dıştaki ilmeği kullanıyorum sadece. Evet. Şu son kısımda da delik bırakmadan kapamasını yapalım arkadaşlar. Şöyle ipimizi sabitleyelim. Şöyle uzak bir noktadan çıkalım. Şurada bir düğüm oluştu. Evet, bakın gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Bunlar bizim geçiş yaptığımız yerler. Çok hafif bir belli oluyor. Şuraya bakınca. Şöyle baksanızda da pek belli bile değil. Şöyle birkaç kez geçirerek ipimizi kaybedelim. Ve ipimi kesiyorum. İç parçamız hazır arkadaşlarım. Şimdi sarı yapraklarla devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sarı ipimle devam ediyorum. Öncelikle ipimi bir zincirle şöyle bir kilitleyeyim. Biraz da altını uzunca bıraktım. Parçamın şu en dip sıradan şuradan arkadaşlar, şuradaki birleştirme noktası yaptık ya dikerken, oradan başlangıç noktamızı bulalım. Oradan başlayalım. Şöyle, evet şurası. Şuradan başlayalım. Şurası uygun. Tabii yanından başlayayım, daha kolay olacak. Şöyle içinden geçiriyorum. Bir sık iğneyle orada sabitliyorum ipimi arkadaşlar. Şunu içine çekip yok edeceğiz. Şimdi bir sonraki ilmekten alarak bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmekten alarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her ilmekten bir sık iğne çıkarmış oluyorum. Şöyle yaprakları bunun altından çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. İpimi geçiriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırma yapmıyorum. Bir sık iğne ile devam ediyorum. Her bir ilmek boşluğunda bir sık iğne yapıyorum. Siz bunu örgünüzün yine büyüklüğü boyunca bir tam tur dönecek şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tarifte sayı vermeyeceğim size. Çünkü büyüklüğünü kendinize göre ayarlıyor olacaksınız. Bakın şu şekilde alttan devam edeceğiz. Hadi hızlıca bunu tamamlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, bu turumuzu şöyle tamamladım ben. Sonuncuyu da kapatayım. İlk sık iğnemin içerisine şöyle ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum sırayı. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa doluyorum. Aynı ilmeğin ön lobundan devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 seferde çekiyorum. 2 defa tığımı doluyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Tığımda bekletiyorum arkadaşlar en sonuncuyu. Tekrar tığıma doluyorum. 2 defa 1 2 3 seferde çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmek oluştu. 4'ünü birden kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doluyorum. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan 1
2, 3 seferde çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3 seferde çekiyorum, bekletiyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 seferde çekiyorum. 4 ilmeğim oluştu. Tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Şöyle 2 tane yaprağımız oluştu. Ön görüntümüz böyle. Arka görüntümüz şöyle. Bir sıra daha sarı iple yaprak çalışacağım için ilmeğin bir önünden bir arkasından kullanarak devam edeceğim arkadaşlar. Ön lobdan almamızın sebebi bu. Bir tane daha göstereyim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum tığıma. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. Başını doluyorum 2 defa. Aynı yere 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3 seferde çekiyorum. 4 ilmeğim oluştu. Tek seferde topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan bir sık iğne ile birleştiriyorum. Evet, üçüncü yaprağımız da oluştu. Hadi şimdi hızlıca tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu tüm sırayı tamamladım ben. Sonucu da kapatayım. İlk sık iğnemin içerisine şöyle ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum sırayı. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa doluyorum. Trabzanlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı ilmeğe 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Aynı ilmeğin ön lobundan devam ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 seferde çekiyorum. 2 defa tığıma doluyorum. 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Tığımda bekletiyorum arkadaşlar en sonuncuyu. Tekrar tığıma doluyorum. 2 defa 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmek oluştu. Dördünü birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan alıyorum. Sık iğneyle birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa doluyorum. Bir sonraki ilmeği ön lobundan 1, 2, 3 seferde çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Bekletiyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 seferde çekiyorum. 4 ilmeğim oluştu. Tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeği ön lobundan bir sık iğneyle birleştiriyorum. Bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Şöyle bir tane yaprağımız oluştu. Ön görüntümüz böyle. Arka görüntümüz şöyle. Bir sıra daha sarı iple yaprak çalışacağım için ilmeğin bir önünden bir arkasından kullanarak devam edeceğim arkadaşlar. Ön noktadan almamızın sebebi bu. Bir tane daha göstereyim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum tığıma. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. Başını doluyorum 2 defa. Aynı yere 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3 seferde çekiyorum. 4 ilmeğim oluştu. Tek seferde topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin ön lobundan bir sık iğneyle birleştiriyorum. Evet, üçüncü yaprağımız da oluştu. Hadi şimdi hızlıca tamamlayalım.
Evet arkadaşlar, şimdi sonuncusunu da yaptım. Ben 4 zincirimi çektim. Şu ilk başta yaptığımız çiçeğin dibine ilmek kaydırmayla sabitledim arkadaşlar. Sık iğne ile sabitliyoruz hepsinde, ama bunda ilmek kaydırmayla birleştirerek bu sırayı kapatmış oldum. Bunları düzeltiriz. Şimdi yapacağımız işlem şu arka ilmekte kalan tarafa geçmek. İlmek kaydırma yapıyorum tekrar. Şöyle sıkıştırıyorum iyice. Bu sıramızı bitirdik. Yapraklarımızı bir düzeltelim, bir görelim. Şöyle zaten en tepe noktasından tırnağınızla bastığınızda, parmağınızla bastığınızda istediğim görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bombeli bir yaprak olmuş oluyor. Evet. Bakın bu haliyle dahi çok iyi. İsterseniz tek sırada bile bırakabilirsiniz. Ama ben yoğun seviyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız bir sıra daha yapalım derim. Şimdi arka ilmekleri kullanarak devam edeceğim. Ben öreyim. Turu tamamlayınca görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tamamladım. Yine ben ikinci sıramı da 4 zincirimi çektim. Yine burada şuraya ilmek kaydırmayla bağlayalım bunu. Sıkıştırıyorum. Şöyle bir tane zincir çekelim. İpimi sabitlemeye hazırlıyorum arkadaşlar. Keseceğim çünkü. Şöyle biraz uzunca keselim. İğneyle kaybederiz. Evet. Şöyle çekeyim. Yapraklarımızı da yine düzeltelim. İkinci sıranın varlığı da çok yakıştı arkadaşlar. Değil mi? Şöyle dışarıya doğru şekillendirelim. Bozulan yaprakları da düzeltelim. Evet bakın. Hatta şöyle içerisine giriyor birbirinin bazıları, üçerli gibi. Şöyle çok güzel oldu. Yine şöyle şekillendirelim. Çok muhteşem bir parça olmadı mı arkadaşlar? İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bunu. İsterseniz yaka iğnesi olarak dahi kullanılır. Şimdi şu iğnemizle parçayı yok edelim. Şuradan tekrar bir şöyle düğüm yapayım. Uzak bir yerden çıkalım. Tekrar şöyle uzak bir yere sabitleyelim burada. Kalan kısmı da kesebiliriz. Evet, çiçeğimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle elimizle şekillendiriyoruz iğnelik için ve şöyle kapağımı alıyorum. Bak şöyle oturtacağım bunu. Şimdi arkadaşlar, ben kapağımda 2 adet delik deleceğim. Bu delikten lastiğimizi geçireceğim. İçeride düğümleyeceğim. Şimdi öncelikle kapaktaki delikleri hazırlayalım. Ben hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde 2 tane delik oluşturdum ben. Şimdi tığımızla şu lastiklerimizin ucundan içeriye doğru çekelim. Çok kolay bir işlem olmayacak. Şöyle tığla şu şekilde birazcık daha genişletelim. Lastiğimizin geçeceği kadar. Lastiği şöyle gerersek geçirken olur diye düşünüyorum ve oldu. Evet, şuradan şöyle. Tamam. Diğer ucunu da geçirelim. Evet, tamam, başarılı. Şimdi arkadaşlar, lastiklerin geçeceği kadar bir delik olsun. Şöyle, gördünüz mü, yeterli.
Bunu parmağınızla şöyle geçirin. Lastiğin uçlarını tutup ne kadar size yeterli bir bakın. Çok sıkı yapmayın, çalışırken zorlamasın sizi. Şöyle yeterli. Şuradan şöyle düğümleyeceğim bunu şimdi ben. Bakın tekrar çok sıkıştırmadan bir daha deniyorum. Birazcık daha sıkıştırabilirim. Bir daha bakalım şimdi. Evet, şimdi yeterli oldu. Şimdi bunu iyice düğümleyelim. Şöyle yapayım. Şimdi birkaç tane de düğüm atalım sıkıştırmak için. Şöyle alttan alayım. Şöyle 3 defa düğümledik. Bir de önce 4 düğümlemiştik. 4. Bunlar zaten içinde kalacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bu parçayı bu parçaya yapıştırarak monte edeceğim. Parçanın içerisine de elyaf doldurmayı düşünüyorum. Şöyle elyafı sıkıştıralım. Parçanın içerisine oturtalım. Yapıştırırken hem elyafa hem kenarlarına sıcak silikon sıkarak yapıştıracağız. Malzemeler de vermeyi unuttum. Silikonla yapıştıracağız arkadaşlar. Ben makinemi hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar makinem ısındı. Şimdi tekrar şu silikonumuzu hazırlayalım. İçerisi boş olduğunda parçanın aşağıya doğru kaymaması için desteklemiş de olacak. Şöyle bir miktar silikon sıkıyorum. Elyafımı altta tutsun diye. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şöyle yedirelim. Şimdi kapağın kenarlarından silikonu sıkacağım arkadaşlar. Makinem tam ısınmış ve hızlı bir şekilde örgünün alt tarafına monte edeceğiz bunu. Evet. Şöyle iç kısımda kalacak şekilde. Şöyle bir yüzeysel birleştirmeyi sağladıktan sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Parçayla silikonu birleştirelim bu şekilde. Böyle kenardan birleştirmeyle devam edelim. Şöyle içine alacak şekilde silikonlayarak devam ediyorum. Bastırarak çevirerek devam ediyorum. Hem iç kısmını sıkıyorum hem örgüye sıkıyorum. Düzelterek yapıştırarak devam ediyorum. Bu taraf yapıştı. Bu taraftayız. Şu önceden yapıştırdığımız silikonlar
Biraz da örgüye sıkalım. Şöyle zaten daha önce planladığımız gibi bir sıra gibi bir kahverengi kalacaktı. Biraz bastıralım, soğusun ve donsun. Şu iç tarafa da sıkalım iyice. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Silikon donduğu zaman örgüde kötü bir görüntü bırakıyor. Dışarıda kalmamasına özen gösterin. Evet, bakın. Şöyle birkaç yerde taşmamız var tabi. Şimdi örgümüzü de düzeltelim. Şu silikonları temizleyelim. Evet. Kapak kısmını şöyle göstereyim. Oturtmuş olduk. Şimdi iğnelerimizi takalım. Ve iğnelerimizi kullanmaya başlayalım. Şöyle parmağıma takayım. Yeşil renkli iğnelerimizle süslemişiz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu renk uyumu, ayçiçeği nasıl buldunuz? Daha fazla video, tarif ve birlikte örmek için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.